Akşam olmuş, saat belki 11, belki gece yarısı. Gerçekten zor, yorucu, yani her anlamda enerjini emen bir gün geride kalmış, evdesin. Ve o tanıdık an geliyor değil mi? Aynen öyle. Aslında hiç aç değilsin ama kendini o mutfağa doğru yürürken buluyorsun. Buzdolabının kapağını açıp soğuk ışığın altında boş boş içerisine bakıyorsun. Sonra da bir şeyler atıştırıyorsun. Ya da koltuğa yığılmışsın, elinde telefon, baş parmağın böyle mekanik bir hareketle ekranı kaydırıyor. Bir saattir hayatında hiçbir anlam ifade etmeyen videolar izliyorsun. Kesinlikle. Belki de mutfak tezgahının başında sadece bu gece, bugün çok yoruldum diyerek kendine bir kadeh dolduruyorsun. O hissi biliyorsun, değil mi? Çok tanıdık bir sahne ama işin ilginç yanı o anki eylemin, yani o yediğin tatlı, içtiğin kadeh ya da izlediğin video aslında sana kendini gerçek anlamda iyi hissettirmiyor. Hı hı, evet. Sadece bir uyuşma hali veriyor. Tam olarak o. Sadece o an içinde bulunduğun his her neyse ondan anlık bir kopuş yaşamanı sağlıyor. Yani amaç bir hazza ulaşmaktan ziyade içerideki bir rahatsızlıktan uzaklaşmak. Açık konuşayım, bunu kendi hayatımda çok sık gözlemliyorum. Mesela yazması gerginlik yaratan zor bir e-posta varsa ya da gün içinde yaşadığım bir tatsızlık böyle içime oturmuşsa bir bakıyorum saatlerce sosyal medyada hiç tanımadığım insanların ev düzenleme videolarını falan izliyorum. Çok normal. Çünkü bu bir açlık ya da fiziksel dinlenme ihtiyacı değil. Bu çok net bir şekilde bir şeyden kaçış. İşte tam da bu yüzden bugünkü incelememizde çok özel bir kaynak yığınını masaya yatırıyoruz. Modern psikiyatriden Dr. Gabor Mate'nin klinik gözlemlerine, ta 17. yüzyıldan filozof Blaise Pascal'ın notlarını inceliyoruz. Ve tabii antik Çin düşünürü Zhuangzi'nin felsefesini ve tasavvuftaki nefis anlayışını da ekliyoruz buna. Aynen öyle. Amacımız bu farklı çağlardan, farklı disiplinlerden gelen metinlerin ortak noktasını bulmak. Birlikte bu hissin kökenine ineceğiz. Oldukça zengin bir harita var önümüzde ve bu haritanın bizi götürdüğü yer aslında yargılamaların tamamen bittiği bir nokta. Bu çok önemli bence çünkü genelde o kaçış anlarında devreye ilk giren ses hep suçluluk oluyor. Evet, yine iradesiz davrandım, yine zamanımı öldürdüm deriz. Ama bugün incelediğimiz tüm bu kaynakların ortak bir mesajı var. Bu bir karakter zayıflığı değil. Beynimiz evrimsel olarak acıdan kaçmak üzere programlanmıştır. Yani bu kaçış mekanizması beynin içerideki yangını söndürmek için bulduğu kısa vadeli ama kendi içinde çok zekice bir çözüm aslında. Kesinlikle öyle. O an için işe yarıyor, sistemi o gecelik kurtarıyor. Dinleyenlere en baştan şunu söylemek istiyorum. Bu derinlemesine sohbette amacımız neden bu kadar iradesiziz diye kendimizi suçlamak değil. O suçluluk ceketini kapıda bırakıyoruz. Çok doğru. Suçluluk hissiyle bir yere varamayız zaten. Sadece saf bir merakla şu sorunun peşine düşeceğiz. Neydi o his? Neden o kadar rahatsız ediciydi ki beynimiz ondan bu kadar acil bir şekilde kaçmak zorunda hissetti? Bu çok kilit bir soru. Bu keşif boyunca iki temel düşünceyi aklımızda tutalım. Birincisi, akşamları o ekrana veya yemeğe kaçman seni bozuk ya da kötü biri yapmıyor. İkincisi, bu kaçışın neyin cevabı olduğunu bilmek aslında her şeyi değiştiriyor. O zaman bu cevabın ne olduğunu anlamak için Gabor Mate'nin bulgularıyla başlayalım. Mate, bildiğin gibi onlar boyunca Kanada'da çok ağır bağımlılık vakalarıyla çalışmış bir hekim. Toplumun en uç noktalarındaki insanlarla, değil mi? Evet. Ve onun bütün o klinik tecrübeden süzdüğü, modern tıbbın ezberini bozan bir yaklaşımı var. İnsanlara bakıp neden bağımlısın diye sormanın yanlış olduğunu söylüyor. Asıl sorulması gereken soru acın nedir diyordu sanırım. Tam olarak bu. Çünkü Mate'ye göre bağımlılık ya da herhangi bir kaçış davranışı asıl problem değildir. Asıl problemi çözmeye yönelik başarısız bir girişimdir sadece. Yani beyin duygusal bir acı hissettiğinde o acıyı yatıştırmak istiyor. Aynen. Sinir sistemimiz uyarıldığında beynin bu acıyı yatıştırmak için ağrı kesicilere ihtiyacı var. Sen o ekranı kaydırdığında ya da şekere yöneldiğinde beynin aslında sadece kimyasal bir pansuman yapıyor. Bu yaklaşım olayı tamamen başka bir çerçeveye oturtuyor. Şöyle düşünelim, evin çatısı su akıtıyor ve sen çatıyı tamir etmek yerine içeri su damlayan yere bir kova koyuyorsun. Çok güzel bir benzetme. O kova o gece için işini görüyor, parkelerin şişmesini engelliyor. Kesinlikle.
Ve o kova olmadan o geceyi atlatamazsın. Beyin, duygusal acıyı fiziksel acıdan ayırt etmez. Canın sıkıldığında hissettiğin şey, içeride fiziksel bir yaralanmayla aynı alarmı verdiriyor. Burada ufak bir itirazım ya da sorum olacak aslında. Marite ağır vakalardan bahsediyor. Peki benim akşamları ekranda 2 saat kedi videosu izlemem gerçekten bir acı tedavisi mi? Ne demek istediğini anlıyorum. Yani benimki sadece basit bir can sıkıntısı olamaz mı? Acı kelimesi biraz ağır kaçmıyor mu bizim gündelik hayatımız için? Çok haklı bir soru ama Mate bunu açıklarken bizim o gündelik kaçışlarımızı tetikleyen şeylerin aslında küçük ama birikimli stres faktörleri olduğunu söylüyor. Kaynaklarda bu hislerin genelde 4 temel ağırlıktan birine denk geldiğini görüyoruz. Nedir o 4 temel his? Birincisi yetersizlik. İçten içe sürekli fısıldayan, o yeterince iyi değilim, işleri batıracağım sesi var ya, o. Hepimizin bildiği o ses. İkincisi belirsizlik. Beynin en nefret ettiği şeydir. Yarın ne olacak, o toplantı nasıl geçecek şeklindeki bilinmezlik beyin için gerçek bir tehdittir. Üçüncüsü yalnızlık. Etrafında insanlar olsa bile hissedilen o yalnızlık sanırım. Aynen öyle. Kimse beni gerçekten görmüyor, içimdeki bu yorgunluğu anlamıyor duygusu ve dördüncüsü de anlamsızlık. Bütün bu koşturmaca ne için? Bekle bir dakika. Yani benim o akşam koltukta hiç düşünmeden ekranı kaydırmam, o uyuşma hali aslında ertesi günkü sunumun yarattığı belirsizlik hissinden kaçmak için mi? Çok büyük ihtimalle evet. Ya da kimse beni anlamıyor hissinin o ince ağırlığından kaçmak için. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Dışarıdan bakıldığında küçük dertler gibi duruyor ama insan zihni için taşıması ciddi anlamda ağır. Kesinlikle öyle. Ve bu duygularla o an yüzleşmek bedene ekstra bir enerji maliyeti çıkarır. Duyguyu düzenlemek, üzerine düşünmek kalori yakar. Oysa beynimiz enerji tasarrufu yapmaya bayılıyor. Tam da o yüzden zor olanı seçip yalnızlık hissiyle yüzleşmek yerine acil çıkış kapısına yöneliyor. En az direnç gösteren yolu seçip sana o kadehi doldurtuyor. Peki beynimiz her türlü belirsizliği bu kadar ağır algılayıp uyuşma peşinde koşuyorsa bu sadece modern çağın bir sorunu mu? Yani akıllı telefonlar, sürekli bildirimler, bitmek bilmeyen o e-postalar yokken insanlar ne yapıyordu? İşte incelediğimiz metinlerin bize en çok şaşırtan kısmı burası. Hayır, bu bizim icat ettiğimiz modern çağa özgü bir sorun değil. Pascal'a geliyoruz sanırım. Evet, 17. yüzyıla Fransız filozof Blaise Pascal'a gidelim. Düşün, ortada ne elektrik var, ne sosyal medya, ne de modern hayatın o koşturmacası. Ama Pascal o dönemde insan doğasına dair şu muazzam gözlemi yapıyor. İnsanın tüm mutsuzluğu tek bir odada sessizce oturamamasından gelir. Aynen öyle. Odada sessizce oturamamak. Yani bizim o dış uyaran olmadan kendi başımıza kalma halimiz. Ama yine de aklıma şu takılıyor Pascal. Bir filozoftu. Onun odada yalnız kalma derdiyle sabahın köründe trafiğe girip akşam tükenmiş halde eve dönen modern insanın durumunu kıyaslamak ne kadar doğru? Çok güzel bir ayrım. Modern yaşamın getirdiği sinir sistemi yükü kesinlikle çok daha ağır. Ama Pascal'ın işaret ettiği mekanizma birebir aynı. Nasıl yani? İnsan zihni dışarıdan gelen uyaranlar kesildiğinde, yani o odada yalnız kaldığında otomatik olarak arkadaki o gürültüyü açar, geçmişi deşmeye, gelecekle ilgili korku senaryoları kurmaya başlar. Yani o sessizlik anı, demin saydığın o 4 ağır hissin, yetersizlik, belirsizlik, yalnızlık ve anlamsızlığın en net duyulduğu an. İçindeki o boşlukla baş başa kalmasının zorluğu evrimsel olarak hep aynı. İçerideki gürültü o kadar yükseliyor ki dikkatimizi dağıtacak herhangi bir şeye sarılmak istiyoruz. Tabii, Pascal'ın zamanında bu, ne bileyim, saray dedikodularıydı, ava çıkmaktı. Bizim zamanımızdaysa parlak bir telefon ekranı. Anlıyorum. Demek ki suçlu olan sadece teknoloji ya da buzdolabının içindeki o tatlı değil. Suçlu o sessizliğin içinde yankılanan kendi sesimizden duyduğumuz rahatsızlık. Çok doğru. Kaçınma refleksi diyoruz buna. Peki, eğer odada sessizce oturamıyorsak çözüm ne? İçeride yankılanan o belirsizlik ya da yetersizlik hissiyle savaşmak mı? Yani hayır, telefona bakmayacağım, bu hissi yeneceğim diye irademizi mi zorlayacağız? İradeyle savaşmak
aslında beynin o acıdan kaçma mekanizmasıyla doğrudan bir bilek güreşine girmektir. Ve emin ol uzun vadede bu güreşi hep beyin kazanır. Çünkü irade çok çabuk yorulan bir kas. Doğru. Bir noktada pes edip o keki yiyoruz zaten. İşte burada kaynaklarımızdaki o sürpriz durak Zhuangzi devreye giriyor, değil mi? Kesinlikle. Çinli bir düşünür olan Zhuangzi bu direnç meselesine çok farklı, çok zarif bir açıdan yaklaşıyor. Dinleyenler için o kaynak metni kısaca özetleyeyim. Zhuangzi'nin anlattığı bir metafor bu. Hikayede bir öküzü parçalara ayıran çok yetenekli bir aşçı var. Bıçağı hiç körleşmeyen o meşhur aşçı. Evet, adamın elindeki bıçak o kadar kusursuz hareket ediyor ki hiç kemiğe takılmıyor. Sanki etin ve kemiklerin arasından su gibi akıp geçiyor. Kral bunu hayretle izliyor ve "Bu nasıl bir ustalık?" diye soruyor. Aşçının cevabı bence bizim o kaçış ve irade savaşımıza mükemmel bir alternatif sunuyor. Yerine doğal boşlukları buluyorum. Direnci zorlamamak ve boşlukları bulmak. Bu sadece şiirsel bir hikaye değil aslında. Modern duygu düzenleme yöntemlerinin de çok derin bir tanımı. Yani içimizde o rahatsız edici yalnızlık veya stres hissini duyduğumuzda genelde ya ona direniyoruz, bunu hissetmemeliyim diyerek ya da o histen koşarak kaçıyoruz. İkisi de aslında bıçağı doğrudan kemiğe vurmak demek. İkisi de müthiş bir enerji kaybı yaratıyor. Aşçının yaptığı şey ise hissi kesip atmaya çalışmak değil, onun içinden geçmenin bir yolunu bulmak. Peki bunu pratikte nasıl yapacağız? İşte Zhuangzi'nin bu yaklaşımını incelediğimiz diğer bir gelenekle, tasavvuftaki nefis anlayışıyla birleştirdiğimizde mekanizma çok netleşiyor. Nefis kavramı burada nasıl devreye giriyor? Tasavvufta nefis, insanın o ilkel, haz odaklı ve rahatsızlıktan sürekli kaçan yanıdır. Doğası gereği böyledir. O zorlayıcı his geldiği an, nefis hemen acil çıkışa koşmak ister. Yani akşam o yorgunlukla buzdolabının kapağını açan yanımız, o korkmuş ve kaçmaya çalışan nefis refleksi. Ta kendisi. Peki, bıçağı kemiğe vurmadan o rahatsızlıkla nasıl başa çıkacağız? Tasavvuf geleneği burada yüzyıllara dayanan çok pratik bir kural koyar ortaya. Nedir o kural? Kaçtığın şey büyür, baktığın şey küçülür. Sufiler o içindeki korkunç hisle savaş demezler. O duygunun ne olduğunu kabul et, ona bak derler. Çünkü adını koymadığın her şey karanlıkta devasa bir canavara dönüşüyor. Aynen öyle. Karanlıktaki bir gölgeden kaçmak yerine ışığı açıp onun sadece bir sandalye olduğunu görmek gibi. Savaşmıyorsun, sadece tanıyorsun. Çok ilginç. Bunu modern psikolojideki o bataklık metaforuna benzetebilir miyiz? Yani bataklığa düştüğünde ilk refleksin, yani nefsin refleksi çırpınmaktır. Evet, oradan hemen kurtulmaya çalışırsın. Ama çırpındıkça, direnç gösterdikçe daha hızlı dibe batarsın. Bataklıktan kurtulmanın yolu çırpınmayı bırakıp sırt üstü uzanmak ve durumu bir nevi kabullenmektir. Savaşmayı bıraktığında batmayı da bırakırsın. Harika bir benzetme. Gerçekten de beynin alarm merkezinin işleyişi tam olarak böyledir. Çırpınmayı bıraktığın an sinir sistemine "şu an güvendeyiz, bu sadece bir his" mesajı gönderirsin. Sadece adını koymak bile işe yarıyor o zaman. Kesinlikle. Modern bilim de bunu doğruluyor. İnsan hissettiği olumsuz bir duygunun sadece adını koyduğunda bile, mesela "şu an içimde yoğun bir belirsizlik var" dediğinde beynin alarm aktivitesi anında düşüyor. İnanılmaz gerçekten, yani o sessiz odada evet şu an yalnızlık hissediyorum demek, Zhuangzi'nin aşçısının o boşluğu bulması demek. Direnç yok, savaşmak yok. Sadece ne olduğunu bilmek var ve işin en güzel yanı da şu: Zhuangzi'nin aşçısı ve tasavvufun bu pratiği, dönüp dolaşıp en başta konuştuğumuz Gabor Mate'nin klinik gözlemleriyle birleşiyor. Mate'ye geri döndük. Nasıl birleşiyor peki? Mate onca yıllık tecrübesinin ardından çok vurucu bir tespit yapıyor. Diyor ki, bağımlılığın, yani o sürekli bir şeylere kaçma halinin zıttı aykılık değildir. Bağımlılığın gerçek zıttı bağlantıdır. Bağlantının zıttı bağlantıdır. Bunu ilk duyduğumda beynimde gerçekten bir şeyler yerine oturmuştu. Ama biraz açalım, bunun neyle kurulan bir bağlantıdan bahsediyoruz? İnsan sinir sistemi başkalarıyla ve kendisiyle bağlantı kurmak üzere evrimleşmiştir. Bağlantı derken önce kendimizle, kendi hislerimizin ne olduğuyla kurduğumuz o yargısız temastan bahsediyoruz. O bataklıkta sakince sırt üstü dürebilme hali. Aynen.
Sonra çevremizle, güvende hissettiğimiz diğer insanlarla kurduğumuz o sahici bağ ve son olarak hayata dair bir anlamla kurduğumuz bağ. İnsan bu bağlantıları yitirdiğinde, içeride oluşan o Pascal'ın bahsettiği yalnızlık boşluğu devasa bir boyuta ulaşıyor. Ve beyin o boşluğu hissettiğinde panikleyip acil bir çıkış yolu arıyor. İşte o çıkış yolu da elindeki telefon ya da o fazladan yediğin yemek oluyor. Tam olarak bu. Ortada kopmuş bir kablo var, gerçek bir enerji akmıyor ve biz o boşluğu geçici şeylerle kapatmaya çalışıyoruz. Bütün bu derinlemesine analiz o en başta söylediğimiz rahatlatıcı hissi çok güzel bir temele oturtuyor aslında. Dinleyen herkesin bunu içselleştirmesini isterim. Akşamları yaşadığın o anlamsız kaçışlar var ya, bunların temelinde çok derin, çok insani bir ihtiyaç yatıyor. Kesinlikle. Beynin sadece seni korumaya çalışıyor. Sen iradesiz veya bozuk değilsin. Sadece içeride bir yerlerde görülmek ve bağlantı kurmak isteyen, stres altında kalmış bir sinir sistemin var. Bunu fark etmek, o suçluluk döngüsünü kırmanın tek yolu zaten. Kendimizi yargılayan o zalim sesi susturup merak etmek. Peki, bütün bu felsefeden, tasavvuftan ve bilimden çıkıp tam da şu anki hayatımıza dönelim. Dinleyenlerimiz için küçük bir deney önerisiyle toparlayalım diyorum. Nasıl bir deney? Çok küçük, sadece 1 saniyelik bir şey. Bu akşam ya da yarın o çok tanıdık kaçış anı geldiğinde, telefona hiç düşünmeden uzandığında ya da dolaba yöneldiğinde kendini zorla durdurup irade savaşına girme. Yani yapma demiyoruz. Aynen, yapma demiyorum. Sadece eylemle arana 1 saniyelik bir es. Küçük bir nefes boşluğu koy ve kendine hiçbir yargılama olmadan sadece şunu sor. Neden uzaklaşmak istiyorum şu an? O bir saniyelik boşluk beynin otomatik pilotunu kapatan şeydir zaten. Çünkü kaçmak bilinçsiz bir reflekstir ama durup fark etmek bilinçli bir seçimdir. Üstelik o an bu soruya net ve cevap bulmak, derin analizler yapmak zorunda falan da değilsin. Belki hiçbir şey bulamayacaksın, sadece bilmiyorum galiba canım sıkkın diyeceksin. Hiç önemli değil. Önemli olan sadece o soruyu sorabilme pratiğini geliştirmek. Duyguyu isimlendirmek için kendine o alanı açmak. Bugün Mate'nin dopamin arayışından, Pascal'ın o sessiz odasına, Zhuangzi'nin bıçağından, tasavvufun nefis kavramına kadar indik. Ve insan olmanın o temel kırılganlığını gördük. Gerçekten çok keyifli ve ufuk açıcı bir yolculuktu. Ama kapatmadan önce dinleyenlere üstüne düşünmelerini istediğimiz son bir fikir bırakmak istiyoruz. Pascal, 1600'lerde insanların o boş odada tek başına oturamayacağını keşfetmişti. Bugün trilyon dolarlık teknoloji şirketleri de tam olarak bu insan gerçeğini biliyorlar. Aynen öyle. Senin o boşlukla kalamama, o acıdan kaçma içgüdünü endüstriyelleştirdiler. Yani bizim evrimsel kaçış reflekslerimiz bugün başkalarının kar marjına dönüşmüş durumda. Bu çok çarpıcı bir gerçek. O yüzden bir sonraki sefere o ekrana ya da kadehe uzandığında bunun sadece senin zayıflığın olmadığını, aynı zamanda o sessiz odadaki korkundan beslenen koca bir sistemin tasarımı olduğunu da hatırla. Bu hafta bir şeyden kaçtığında o 1 saniyelik boşlukta dur ve sadece şunu sor. Aslında tam şu an gerçekten ne hissediyorum?